Müslümanlar namazda anladığı dilde dua edebilir mi? Tabii ki edebilir ama bunu şöyle de geliştirebiliriz. Müslümanlar, bu zaten herkesin kabul etmesi gereken bir şey. Buna itiraz yoktur İslam dünyasında. Ama ben bunun çok daha fazlasını söylemek istiyorum. Kur'an evrensel midir? Evrenseldir. İslam bütün insanlığa gelmemiş midir? Gelmiştir. O zaman bizim geleneğimizde, Hanefi Maturidi gelenekte ve Ehl-i Sünnet geleneğinin önemli bir kısmında kabul edilen bir görüş var. Kur'an-ı Kerim lafzen mahluktur. Yani bize aittir ama manen Allah'a aittir. Bize aittir demek ne demek? Kur'an-ı Kerim peygamberimizin zihninde Cebrail meleği tarafından lafza kavuşturulmasından itibaren bize aittir. Yani yaratılmıştır. Çünkü o harfler bize ait harflerdir. Dil insana aittir. Ve bu dille konuştuğumuz için artık bir Arap da Elhamdülillahi Rabbil Alemin dese, bir Türk de Elhamdülillahi Rabbil Alemin dese aynı manayı çıkarır. Ha diyelim ki bir Arap olduğu için o kelimeye yeni bir anlam, lehçeleri bildiği için katıyorsa, Türkçede de birkaç mealle bunu halledebilirsiniz ya da tefsirlerle halledebilirsiniz. Bu sorun değil. Ben daha ilerisini söylüyorum ki bunu da defalarca yazdım. İslam dünyasında ilk kez bunu çözen Ebu Hanife'dir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın hem ibadette hem de duada her türlü dille yapılabilir. Yani dolayısıyla namazda kılınabilir, ezan da okunabilir, hutbede okunabilir. Hatta şunu söyleyeyim size, bu biraz ümmetin birliği açısından genelde İslam uleması gördüğü için, ümmetin birliğini değerlendirdiği için bu konulara çok girmemişler. Ama tarihte Emeviler döneminde Berberice ezan okunmuş veya başka şeyler olmuş. Türklerde de Ebu Hanife herhangi bir sınırlama olmaksızın usulüne dayanarak fetva vermiş. Bu da çok savunulmuş tarihte. Ama ilginçtir, Türkler bırakın namaz kılmayı, tarihte hutbelerini bile Türkçe vermemişler. Ne zamana kadar? 1905'te Kazan'da Abdullah Bubi isminde birisi ilk kez başlatmış ve Türkçe hutbe okunmaya başlamış. Ve ilginçtir, Türkiye'de Cumhuriyet'le beraber başlamış. Halbuki dua, hutbe zaten olması gereken bir şey. Buna tarihte ilk şikayet eden Katip Çelebi'dir. Daha sonra Ali Suavi'dir ama Türkiye'de bu olmamış. Onun için bizim önce şunu halletmemiz, illa kılmamız için demiyorum, illa ezan Türkçe okunsun demiyorum. Bu Cumhuriyet döneminde olumsuz bir uygulama var biliyorsunuz. Zorla hiçbir şey olmaz. Ümmetin birliği açısından namaz Arapça olabilir. Ezan Arapça olabilir. Veya ibadet dili Kur'an-ı Kerim'in okuduğumuz şekliyle Arapça olabilir ama Ebu Hanife'nin mezhebine eğer uyuyorsak gerçekten bunu yapanlara da herhangi bir şekilde müdahale etmememiz gerekir. Yani ibadet dili de, dua dili de kesinlikle insanların Türkçe, Japonca, İngilizce her dilde olabilir. Bu Kur'an'ın evrenselliğinin de tercümesinin de bir gereğidir. Bugün Batı'da bir İngiliz Kur'an okuyarak, İngilizce Kur'an okuyarak, Rusya'da bir Rus, Rusça Kur'an okuyarak Müslüman olabiliyor. Ama bizim ülkemizde bu zihniyetten dolayı Kur'an'ın Türkçe tercümesi bile okunmuyor. Çünkü Kur'an'ın Türkçesi Kur'an değildir deniyor. Hayır, Kur'an'ın Türkçesi de Kur'an'dır, Japoncası da Kur'an'dır. İmam Maturidi'ye bakın, Ebu Hanife'ye bakın, ayetlerde geçen bu yabancı bir dilde olsaydı da bu Kur'an olacaktı diye ifadeler geçer. Buna dayandırırlar, başka delillere dayandırırlar. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle ibadet dili de, dua dili de Türkçe veya herhangi başka bir dilde olması kadar gayet tabii bir husus yok.